Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey, Haçlıların büyük bir orduyla Osmanlı'ya saldırdığını öğrenince, Osmanlı'nın Haçlılar karşısında muhakkak mağlubiyete uğrayacağını tahmin edip harekete geçmişti. Yıldırım Bayezid'in Nibolu'da küffarla mücadelesi sırasında Alaaddin Ali Bey, Ankara'ya kadar ilerlemiş ve Sarı Timurtaş Paşa'yı esir almıştı. Fakat Nibolu Muharebesi Yıldırım Bayezid'in kesin zaferiyle neticelenince Alaaddin Ali Bey korkuya kapıldı. Derhal Sarı Timurtaş Paşa'yı serbest bıraktı. Kendisine değerli armağanlar vererek özürler diledi ve padişahtan kendisi adına şefaatçi olmasını, çirkin tutumlarının hoş görülmesi ve affedilmesi için yakardığını söylemesini istedi. Ayrıca kulluk ve bağlılık bildiren bir mektup yazarak kendisine verdi. Yıldırım Bayezid anlatılanları duymamıştı bile. Karamanoğlu'nun elçisine büyük bir kızgınlıkla şöyle seslendi: "Şimdiden geri hakla batılı, fesatla doğruyu ayıracak olan işte bu ateş saçan kılıçtır." Osmanlı İmparatorluğu. Geniş coğrafyalara hakim olan bu imparatorluğun tohumları, olağanüstü cesaret ve vizyona sahip bir şahsiyet olan Osman Gazi tarafından ekildi. Osman Gazi yalnızca iyi bir komutan değildi. Zekası ve cesaretiyle devrin en efsanevi lideriydi. Bir imparatorluk hayali kurdu ve 600 yıl sürecek bir devletin temellerini attı. Onun cesaret, strateji ve liderlik hikayeleri nesilden nesile anlatıldı. Rise of Kingdoms'da bu efsane sadece yaşamakla kalmıyor, gelişerek güçleniyor. Rise of Kingdoms'daki mirası onun tarihsel gücünü yansıtıyor. O sadece en güçlü epik komutanlardan biri değil, aynı zamanda beceri başına hasar konusundaki hüneri de benzersizdir. O adeta fethin vücut bulmuş hali. Onun yanındayken kaleler yıkılır ve sınırlar yeniden çizilir. Osman Gazi'nin kılıcı yalnızca bir silah değil, onun boyun eğmez ruhunun bir kanıtı. Takım savaşlarına katılın, stratejiler oluşturun ve tarihin gözlerinizin önünde gelişmesini seyredin. Rise of Kingdoms sizlere her biri ihtişamlı hikayelere sahip 14 medeniyet sunuyor. Osman Gazi'nin önderlik ettiği Osmanlı medeniyetini oynarken gururlanmamak elde değil. Osman Gazi kılıcını çekti ve ordusunu fetihlere çağırıyor. Şimdi sıra sizde. Osman Gazi'nin kılıcı ile fetihlere çıkın ve oyundaki başarılarınızla Osmanlı'yı onurlandırın. Açıklamadaki linkten oyunu indirebilir ve size özel Rock Command kodunu girerek ek avantajlardan faydalanabilirsiniz. Öyleyse fetihler başlasın. Karamanoğlu Alaaddin Bey'in Kadı Burhanettin ile yaptığı savaşlarda yenilmesi ve Aksaray şehrini Kadı Burhanettin'e kaptıracak kadar müşkül vaziyette bulunmasına rağmen Osmanlı'ya hücum etmesi büyük bir hataydı. Yıldırım Bayezid bu ihaneti affetmeyecekti. Nibolu Muharebesi'nde esir düşen Alman tarihçi Schildberger, Yıldırım'ın ordusunda bulunuyordu. Kaleme aldığı seyahatnamesinde Yıldırım Bayezid'in 150 bin kişilik bir orduyla Karaman üzerine yürüdüğünü anlatmıştı. Bu vaziyet karşısında Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey bütün kudretiyle Bayezid'e mukabele etmek üzere harekete geçti. Varsak, Turgutlu ve Bayburtlu oymakları başta olmak üzere birçok Türkmen boy ve oymaklarını, kendi hizmetinde bulunan Kara Tatarlar ile Samagar oymaklarını topladı. Böylece Osmanlı tarihçilerinin yazdıklarına nazaran 70 bin kişiyle Bayezid'in karşısına çıktı. İki ordu Akçay Ovası'nda karşı karşıya geldi. Burada meydana gelen şiddetli muharebeler neticesinde Karaman ordusu mağlup olup dağıldı. Alaaddin Ali Bey ise Konya'ya kaçtı. Lakin Konya'daki şehir halkı Yıldırım Bayezid'i pek severlerdi ve bu yüzden Alaaddin Ali Bey'e yardım etmediler. Kısa süren bir kuşatmanın ardından Konya şehri de ele geçirildi. Yakalanan Alaaddin Ali Bey, Yıldırım Bayezid tarafından idam edildi. Oğulları ise Bursa Kalesi'nde hapsedildi. Böylece Karamanoğlu beylik toprakları tamamen Osmanlı'ya katılmış oldu.
Karaman ülkesinde bu olaylar olurken Kadı Burhanettin ülkesi de doğudan gelen bir tehlikeyle karışmış bir vaziyetteydi. 1381 yılında Sivas'ta hükümdarlığını ilan etmek suretiyle Eretna Beyliği'nin enkazı üzerinde yeni bir devlet kuran Kadı Burhanettin, 18 yıllık hükümdarlığı esnasında Osmanlı ve Karamanoğlu gibi güçlü hasımlarla çarpışmak zorunda kalmıştı. Kadı Burhanettin bundan başka Mısır Memlükleri ve Akkoyunlular ile mücadele etmekten de geri durmuyordu. İşte Yıldırım Bayezid'in Karaman ülkesini ele geçirdiği bu zamanlarda Kadı Burhanettin'in de Akkoyunlu hükümdarı Karayoluk Osman Bey ile araları açılmıştı. Divrik yakınlarında Karabel mevkiinde yapılan çarpışmada Kadı Burhanettin Akkoyunlular karşısında mağlup ve esir düştü. Akkoyunlu hükümdarı Osman Bey esir tutulan Kadı Burhanettin'i idam ettirdi. Ardından Osman Bey Kadı Burhanettin'in başkenti olan Sivas'a yürüdü. Kadı Burhanettin'in ümerası bu Akkoyunlu istilasına karşı Yıldırım Bayezid'den destek istediler. Haberi alan Yıldırım Bayezid derhal ordusuyla bölgeye ilerledi. Karayoluk Osman ve Yıldırım Bayezid Sivas önlerinde karşı karşıya geldiler. Bu muharebe Osmanlı'nın kesin zaferiyle neticelendi. Akkoyunlu ordusu dağılarak memleketlerine geri döndüler. Böylece merkez Sivas şehri ile birlikte Kadı Burhanettin ülkesine dahil olan bütün topraklar Osmanlı'ya katıldı. Yıldırım Bayezid, Sivas'a büyük oğlu Şehzade Süleyman'ı vali olarak atadıktan sonra Kadı Burhanettin'in devlet erkanı ve askerlerinden de istifade etti ve bunları ordusuna kattı. Kadı Burhanettin topraklarında bulunan meşhur Kara Tatarlar işte bu sırada Osmanlı hizmetine girmişti. Osmanlı Devleti artık Anadolu'nun yarıdan fazlasını elde ederek kudretini ziyadesiyle artırmış bulunuyordu. Böylece Osmanlı sınırları artık Memlük sınırlarına kadar dayanmış oluyordu. Memlük Sultanı Berkuk bu durumdan endişe duymaya başlamıştı. Hatta o zaman Mısır'da Maliki başkadısı olan meşhur İbn Haldun'a kendisinin Timur'dan değil asıl Bayezid'den korktuğunu söylemişti. Nitekim gayet kısa bir zaman sonra Berkuk'un korkusunun yerinde olduğu tezahür etti. Yıldırım Bayezid, Memlük vassalı olan Dulkadiroğlu Beyliği'nin dahili çekişmelerine müdahale etmeye başlamış ve ordusuyla Elbistan'a ilerlemişti. Bu sırada Memlük Sultanı Berkuk'un ölümü üzerine yerine küçük yaştaki oğlu Fereç geçmişti. Bu durum Memlüklerde sarsıntı ve zafiyet meydana getirmişti. Memlüklerin bu zayıflığı döneminde Yıldırım Bayezid, Memlük hakimiyetindeki Darende ve Malatya şehirlerine saldırdı. Nihayetinde bu şehirlerde kısa sürede Osmanlı hakimiyetine girdi. Bu, Memlükler ile Osmanlı Devleti'nin arasının açılmasına sebep olmuştu. Böylece bu iki devletin Timur tehlikesi karşısında güçlerini birleştirme ihtimali de ortadan kalkmış oluyordu. Yıldırım Bayezid'in gerek Anadolu gerekse Rumeli'de kazandığı muvaffakiyetler Roma'yı ve Avrupa'yı korkutuyor, günün birinde İstanbul'un da düşen şehirlerin akıbetine uğrayacağı hesaplanıyordu. Bu durumdan endişelenen Papa 9. Bonifas 1399 Mart'ında İstanbul'un müdafasını temin için Hristiyanlık aleminde vaazlar verilmesini emretmişti. Fakat Papa'nın vaazlarına ilkin fazla alaka gösteren olmadı. Zira Nibolu Muharebesi'nin üzerinden çok zaman geçmemişti. Bunun için Avrupa hükümdarlarının çoğu kendi işleriyle uğraşmayı tercih ettiler. Fakat Cenevizliler ve Venedikliler Papa'nın teşviklerine hassasiyet gösterdiler. Zira ticari menfaatleri dolayısıyla İstanbul'un düşmesi onlar için bir felaket olurdu. Aynı zamanda koyu Katolik olan Fransızlardan da destek geldi. Papa'nın vaazları karşısında hassasiyet gösteren Fransız Maraşal Boucicaut 1399 Haziran'ında büyük bir deniz filosuyla harekete geçti. Maraşal Boucicaut, Nibolu Muharebesi'nde Osmanlı'ya esir düşen ve fidye ile serbest bırakılan komutanlardandı. Nihayet ordusuyla Çanakkale Boğazı'na gelince 17 gemilik bir Osmanlı filosuyla karşılaştı. Çanakkale Boğazı'nda yapılan bu deniz muharebesinde Osmanlı filosu mağlup edildi. Ardından donanmasıyla İstanbul'a gelen Maraşal, Roma İmparatoru Manuel'i çok sevindirmişti. Bu olaylar olurken Yıldırım Bayezid ülkenin doğusundaki meselelerle uğraşıyordu. Büyük bir Timur tehlikesi Osmanlı kapılarına kadar dayanmıştı.
İmparator Manuel ve Mareşal Boucicaut, Bayezid'in çok uzakta olmasından faydalanıp Osmanlı'ya saldırmaya karar verdiler. İstanbul'dan Anadolu yakasına geçerek İzmit'e kadar yakıp yıktılar ve pek çok Osmanlı askerini şehit ettiler. Şile Kalesi başta olmak üzere o mıntıkadaki kaleleri zapt ettiler. Haberler Yıldırım Bayezid'e ulaştı. Bunun üzerine sultan derhal ordusuyla İstanbul üzerine yürüdü. Bu defa bu şehri fethetmek için çok azmetmişti. Böylece 1400 yılı baharında İstanbul 4. defa kuşatıldı. Şehir bu son kuşatmada öylesine sıkıştırılmıştı ki şehrin son günlerini yaşadığı anlaşılıyordu. Bu şiddetli kuşatma sırasında açlıktan kırılan İstanbul halkından iple surlardan inerek Osmanlı askerine teslim olanlar oluyordu. Şehir hakimi bir şey beceremiyordu. Hazinesi de bomboştu. Roma artık olgun bir meyve gibi Osmanlı'nın eline düşmek üzereydi. Yıldırım Bayezid, Konstantiniye Fatihi unvanını alacaktı ki Emir Timur'un Osmanlı ülkesine girdiği ve Sivas şehrini yakıp yıktığı haberi geldi. Doğu'nun en kalabalık ordusuyla Osmanlı'ya saldıran Timur, Anadolu'yu yakarak ilerliyordu.